Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum katkılarınızdan, desteklerinizden dolayı. Şimdi efendim bugün sizlere Türkiye Çemberi Zorluyor Hedef 2023, 2023 hedeflerinden bahsedeceğim ve 2023 nedir aslında biraz bundan bahsedelim istiyorum. Şimdi efendim 2023 vizyonunun aslında Türkiye gündemine girmesi çok uzun zaman oluyor. Yani çok uzun zamandır bu hedef Türkiye gündeminde var. Aslında işin özünü incelediğimizde, işin daha derinini incelediğimizde ise aslında dünya kendini 2023'e hazırlıyor. Bir diğer önemli nokta da yani bunu her yerde görüyorum. Herkes hemen hemen yani birçok insan 2023 hedeflerinden bahsediyor. Yalnız bir sonrasından bahseden yok. Çok görmüyorum. Çünkü 2023 hedefleri artık aleni görünen şeyler. Yani aleni artık küçük çocuk dahi 2023'te nelerin olacağını az çok biliyor. Burada şunun altını çizelim istiyorum. 2023 hedefleri aslında dünyanın daha önce koyduğu, yani ben söyleyeyim 1969'lu yıllarda, 1960'ların sonunda, 1970'lerin başında aslında konulan bir hedef. Yani daha evveliyatı var bunun. Çünkü şöyle bir durum var efendim. Bizi uyuturken Avrupa veya Amerika veya bu insanlar bizlerin uyumasına vesile olurken kendileri 50 yıllık 100 yıllık plan yapıyor. Şimdi 2020'ye gelindiğinde evet 2023'ü görmek çok kolay. Yalnız 2050'yi görmek marifet, 2100'ü görmek marifet, 2100'den sonrasını görmek marifet aslında. 2023'ten sonra ne olacağını görmek marifet aslında burada. Yani dünya kendini bir şekilde farklı bir organizasyona kanalize ediyor. Şimdi eğer oyun kurucu değilseniz ve oyun kuramıyorsanız mevcut kurulan oyuna kendi açınızdan adapte olmak zorundasınız. Türkiye'de bunu yapıyor. Burada bir diğer önemli noktayı da açıklık getirmek istiyorum. Hükümetlerle devletleri birbirinden bir ayıralım. Çünkü devletler ilelebet varlıklarını sürdürürler. Ee, Yalnız hükümetler değişirler. A hükümeti gelir, B hükümeti gelir, C yönetimi gelir, değişir. Yalnız devlet ilelebet baki kalacaktır. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani bu tüm dünya devletleri için de geçerlidir aslında. Burada asıl olan tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, Kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi dünya kendini yeni bir mücadeleye hazırlıyor aslında. O dönemki kadar belki kanlı olmayacaktır ama buradaki değişim de kanlı olacak. Çünkü savaş olmadan, savaş çıkarmadan, kaos çıkarmadan yeni bir düzene geçemezsiniz. Yalnız buradaki bahsedilen yeni ekonomik düzen, yeni dünya düzeni biraz da ekonomik sistemli aslında. Nasıl ki? Bu 1950'li yıllara gider bu aslında. 1929 ekonomik buhranından size bahsettim. Sonrasındaki yıllara tekabül eder aslında. Kapitalist sistem dünyaya dar gelen bir gömlektir. Dedi bunu dünya ekonomistleri, dünya profesörleri. Yani dünyaya kapitalist sistem dar geliyor aslında. Dolayısıyla da yeni bir sisteme geçmek zorunda dünya. Bunu da teknolojinin tetiklemesiyle hızlandırdılar ve bu süreç aslında hızlandı. Şimdi bir şeyler yapıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, tamam. Yalnız doğal bir akış söz konusu. Doğal bir denge, doğal bir akış söz konusu. Evrenin boşluk kabul etmediğini, kainatın boşluk kabul etmediğini ve birilerinin mutlaka gelip o boşluğu dolduracağını her zaman söylüyorum. Bu kendi hayatımızda da böyledir. Yani bir şeyi, en küçük bir şeyi özenmediğimiz zaman veya üzerine düşmediğimiz zaman oradan hemen başımıza bir problem gelebilir. Dolayısıyla dünyada böyle. Dünyanın gidişatı içerisinde mutlak surette planlar var. Yalnız bu planların içerisinde boşluklar var. Siz eğer bu boşlukları
doldurabilirseniz ve bu boşlukları keşfedebilirseniz otorite oluşturmanız, yani güç almanız ve güçlü olmanız kolaylaşır. Şimdi burada da Türkiye bunu yapmayı hedefliyor. Ve dolayısıyla da 2023 hedefleri Türkiye'nin gündemine Haziran 2011 seçimleriyle girdi. Aslında 2011 seçimlerinde hükümet, şu anda mevcut yönetimde bulunan parti bunu bir şekilde kendi gündemine aldı ve popüler hale getirdi. Artık küçük çocuk dahi 2023 diyor. Yalnız burada 2023'te dünya konjektürü değişecek. Dolayısıyla da dünya konjektürü içerisinde Türkiye'nin rolü ne olacak? Eğer ki iyi ve ileri hedefler konulursa Türkiye'de buradaki konjektürde ister istemez yerini alacaktır. Peki Türkiye'nin dış politikada hedefleri neler? Neler yaptı? Hangi alanlarda başarı sağlandı? Bunlardan bahsedelim 2023 hedefleriyle ilgili olarak efendim. Elbette ki efendim bu stratejik tırmanışın, dünyadaki bu stratejik tırmanışın dünya politikasında Türkiye açısından mutlaka ki bir karşılığı olacaktı ve nitekim Türkiye bu karşılığı ABD ile müttefikliği ve Avrupa Birliği ile de yürütmeye çalıştığı ilişkilerden kazandığı sosyal gelişmişlik olarak algılamaya başladı ve bu şekilde bir yol izlemeye başladı. Lakin dünya sahnesindeki dalgalanmaların ve değişimlerin neticesinde Türkiye'de bu değişime uyum sağlamak zorunda kaldı. Sosyal açıdan da siyasal açıdan da uyum sağlamak zorunda kaldı. Şimdi Kurtuluş Savaşı döneminde ve sonrasında size Kurtuluş Vapuru'ndan bahsetmiştim. Burada nasıl ki Türkiye strateji değiştirebiliyorsa ve Ertuğrul Fırkateyni'nden bahsetmiştim Abdülhamit döneminde. Orada da bir dış politikada strateji değişikliği söz konusu olmuştu. Türkiye'de de strateji değişikliği söz konusu olabilir. Yani sabit kalamaz bir ülke. Tek tip bir politikayla dış politikayı yönetemezsiniz. Bu çok mümkün değil. Neyle? Başta Türkiye ile ABD arasında Rahip Bronson davasından sonra Rahip Bronson'ın serbest bırakılmasının ardından ister istemez ABD ile arasında olumlu karşılıklı adımlar atılmıştı ve gerginlik azaltılmıştı. Yalnız gerginlik azaltılmasına rağmen Amerikan yönetiminin Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Suriye'de attığı adımlar stratejik ortaklığın tam tersi yönde ilerliyordu. Şunu diyemeyiz efendim, biz sizinle bu anlaşmaları yaptık, biz şunu yaptık, bunu yaptık, bunun karşılığında neden siz bunu yapmıyorsunuz diye oturup sızlanamayız efendim. Karşımızdaki müttefiğimizi tanımamız lazım ve ona göre hareket etmemiz lazım. Dolayısıyla da burada biz aslında ABD'nin diğer alanlarda da bizi sıkıştırdığını biliyoruz. Nerede? Suriye'de. Suriye'de ne yapıyor efendim? Suriye'de attığı adımlar, kurduğu gözlem noktaları, bilinen gözlem noktalarının dışında bilinmeyen gözlem noktaları da var. Bu bölgede Suriye'de attığı adımlarla bu şekilde Türkiye'nin elini zayıflatmaya çalışan bir ABD'den bahsediyoruz. Her taraftan efendim Doğu Akdeniz'deki gerginlikte tarafını ilk kez bu kadar açıktan ilan eden ABD yönetimi, Güney Kıbrıs Rum yönetimi büyükelçisine Türkiye için ihtilaflı olan 10. bölgedeki sondaj gemisine göndererek bölgede Türkiye aleyhine bir politika izleyeceğini de ilan etmiş oldu. Daha önce ABD Doğu Akdeniz için pozisyonunu bu kadar açıktan belli etmemişti. İlk defa ABD bu kadar açıktan oynuyor. Şimdi söz konusu sondaj gemisi Türkiye'nin karasularında değil, yalnız Kıbrıs'ın ihtilaflı bölgesinde bulunuyor. Türkiye adada garantör ülke olduğu için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını korumakla mükellef. Yani kimse Türkiye'ye neden oradasın diyemez. Uluslararası hukuka dayanarak buradaki
Türk yönetiminin, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını korumak zorunda. Yalnız ilaveten önemli bir noktada daha var. Biz Amerika'ya da yine mızmızlanamayız. Amerika bunları yapacaktır. Biz buna karşı nasıl bir stratejik politika geliştirebiliriz? Bunun üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor efendim. Diğer taraftan da, yani Karadeniz bölgesini incelediğimizde de yine Ukrayna-Rusya krizinde takındığı tavırla Karadeniz'in ısınmasına neden olan ABD'nin bu krizi fırsata çevirerek Karadeniz'deki Türkiye ile Rusya egemenliğini hafifletmek ve bölgede askeri açıdan kendisini de var etmek üzere kurguladığı stratejiden kaynaklı bölgenin ısınmasını sağlamaya çalışıyor. İlaveten üzerine Azerbaycan Ermenistan savaşının patlak vermesi bölgenin iyice ısınmasına sebep oldu. Yine tekrar ediyorum. Kainat boşluk kabul etmez, evren boşluk kabul etmez. Amerika izlediği bu stratejiyle öte taraftan Türkiye ile Rusya'nın yakınlaşmasını sağlıyor. Bu da Amerika'nın bir korkusu aslında. Çünkü Amerika, Rusya'nın ve Türkiye'nin bölgede güç sahibi olmasını istemiyor. Okyanus ötesinden de çok fazla kontrol sağlayamıyor. Çünkü Türkiye'de, Rusya'da artık basit bir ülke değil. Dolayısıyla da korkularını yenemeyen bir Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Bütün bunları değerlendirdiğimizde Türkiye'nin Karadeniz, Ege, Suriye, Irak, İran ve Akdeniz gibi yakın coğrafyasında yaşanan bu gelişmeleri alt alta koyduğumuzda, İsrail'i de hesaba kattığımızda Türkiye'nin çevresinin ateş çemberiyle sarıldığını görüyoruz, gözlemliyoruz efendim. Çevremizde tezahür eden söz konusu bütün bu siyasi gelişmelerin ışığında Türkiye'nin de bu çemberi zorlamaya çalıştığı açıkça görülüyor. Nasıl? Şöyle ki, Türkiye çok da alışkın olmadığımız bir şekilde ABD ve Avrupa Birliği baskılarına rağmen İran'a karşı yaptırımlar için Brezilya ile ilk defa Brezilya ile birlikte hayır oyu kullanan tek ülke olmuştur, tek devlet olmuştur. Tabii ki Batı'ya karşı bu sert duruşun önemli nedenleri vardı. Bunların başında artık kendi enerjisini üretmek isteyen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Öte taraftan da enerji üretim hatlarının merkezi ve transit ülkesi konumunda olan Türkiye, Avrupa'nın ve dünyanın enerji güvenliğinde de hayati bir rol oynamaktadır. Yani Türkiye basit bir ülke değil. Bunu Avrupa Birliği de biliyor. Bunu Amerika'da biliyor efendim. Çünkü artık bütün dünya kendi enerjisini kendisi üretmek istiyor. Yani enerji üretiminde kendi kabuğuna çekilmek isteyen devletler söz konusu. Yalnız bu çok mümkün görünmüyor mevcut konjektür içerisinde. Çünkü enerjide her zamanki bağımlılık devam eder. Ülkeler arasındaki bu bağımlılık devam eder. Bu noktada Türkiye'nin bölgedeki bu rolü üstlenebilmesi için, yani enerji hatlarının transit geçiş noktasındaki kritik görevi üstlenebilmesi için İran ile yaptığı anlaşmaya sadık kalması gerekiyordu. Nitekim de öyle yaptı. Sonuçta bu oyunla sayısal olarak bir getiri elde etmese de Batı'ya gerektiğinde kendi menfaatleri için ve kendi menfaatleri doğrultusunda hareket edebileceğini gösterdi. Bu karşı duruşun devamlı olması elbette ki beklenemezdi. Çünkü henüz kendini tam anlamıyla idame ettiremeyen ve ithalatı bu kadar yüksek olan bir ülkenin bu tavrı devam ettirmesi intihar olurdu. Dolayısıyla da buna karşın Birleşmiş Milletler kararına saygılı olacağı ve uygulayacağı konusunda da dünya kamuoyuna güven duygusu da vermek durumundaydı ve bunu da verdi efendim. Çünkü bütün bunların yanı sıra Orta Doğu'da İsrail'den sonra
İran'ın da nükleer silaha sahip olmasının hem bölgenin istikrarına hem de sağlanmış olan barışa zarar vereceği su götürmez bir gerçekti. Her iki devlet de birbirlerinin açıklarını kollarcasına sessizce tetikte beklerken bir şekilde zapt edilebilen bir İsrail'in karşısına güçlü bir İran çıkarmak Orta Doğu için sonu çok yabancı olmayan ve tahmin edilebilen bir yola girmek demekti. Bunun da Türkiye ve dünya farkında efendim. Görüldüğü üzere efendim, uluslararası alanda her devletin yaptığı gibi Türkiye'de yeni dönemde kendi amaçları doğrultusunda hareket edip uyguladığı politikaları meşru kılmayı amaçlamaktadır. Bu da Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum. Bu yolda uygulaması gereken politikalar halkının sesine uygun ve uygulanabilir olmak zorundadır. Henüz gelişme aşamasında olan bir ülke için uygulanamaz politikalar üretmenin neticesini daha önce aldık. Bunun da altını çizelim. Ütopik hayaller ve hedefi seçim zamanlarında halkın ilgisini çekmek, başka farkındalık göstermeyen politikalardan vazgeçilerek şimdiye kadar yapılmamış ancak yapılmasına ihtiyaç duyulan politikalar üstünde yoğunlaşmak daha rasyonel olacaktır. Çünkü her şeyden önce Türk milleti Türkiye'nin bölgesel liderliğini kaybetmek istemiyor. Bölgede lider olmasını, lider konumda olmasını istiyor. Halkın böyle bir duruşu da var efendim. Bunun da altını çizmeden geçmek istemiyor. Şimdi bir diğer önemli nokta o da şu. Türkiye'nin bölgesel anlamdaki güç hedefi ileri hedeflere mutlaka ki olacaktır. Mutlaka ki yerine gelecektir efendim. Yani bunlar önemli noktalar bizim için. Dediğim gibi dünyada bir konjektürel değişim var. Yalnız şunu belirtmek istiyorum efendim. Dünya kendini 2023'e hazırlıyor. Dediğim gibi 2023 hedefleri yeni hedefler değil. Bunlar 1960'lı yılların sonunda 1970'li yılların başından itibaren konulan hedefler. 50 yıllık, 100 yıllık planları var insanların. Bu insanların planlarının neler olduğunu ortaya koymanız ve buna göre strateji üretmeniz gerekir. Eğer ki bölgesel anlamda güçlü olmak istiyorsak bizim bu stratejileri bilerek bunlara karşı politikalar üretmek zorundayız efendim. Şimdi çok kısa yeri gelmişken yani bu Türkiye çemberi zorluyor dediğimiz için ve 2023'ten bahsettiğimiz için çok kısa da ben Amerikan başkanlık seçimlerinden bahsetmek istiyorum. Herkes bahsediyor, ben çok bilmeyi düşünmüyordum. Çok kısa bahsedeyim talep ettiğiniz için, yani sizler bahsetmemi istediğiniz için. İki adayımız var, Donald Trump ve Joe Biden. Tabii çok bahsediliyor. Mektupla oy kullanma durumu söz konusu. Ve bütün dünya 3 Kasım seçimlerine kilitlendi. Flash flash falan. Böyle bir algı operasyonu da var gördüğüm kadarıyla gerek sosyal medyada gerekse basında. Şimdi evet 2023'te dünyada büyük bir değişiklik söz konusu olacak. Yalnız bu bahsedildiği kadar ağır bir travma olmayacak dünya açısından. Hele ki bu kaosa taraf olmayan devletler açısından daha az zayiatla atlatılacak diyebilirim. Şimdi o bölgede yani Amerika'da seçimler genelde bölgesel anlamda yapılır ve en çok oy alan değil nitelikli oy alan seçimi kazanır. Eyaletlere ayrılmıştır. Eyalet sistemi orada söz konusudur. Dolayısıyla eyaletlerde de temsilciler meclisi bulunuyor. Temsilciler meclisinde en çok oy alan, temsilciler meclisinden en çok oy alan aslında başkan seçilir. Temsilciler meclisinde de bulunan üye sayıları bölgesel anlamda değişir. Eyaletlere göre değişir. Örnek veriyorum, Texas eyaletinde e, çok daha fazla temsilci bulunurken başka bir eyalette daha az
temsilci bulunmaktadır. Dolayısıyla böyle bir karışıklığın olduğundan söz ediliyor. İşte mektupla oy kullanma durumundan söz ediliyor. Tabii ki de şöyle bir durum var. Yani Trump çok kolay bırakmayacaktır iktidarı. Çünkü Trump'ın Pentagon'un elinde Trump'ın çok fazla dosyası olduğu belirtiliyor, iddia ediliyor. Rusya davası da bunlardan bir tanesi. Yani Rusya'dan yardım aldığı iddiası da bunlardan bir tanesi. İşte Rusya devlet başkanından rüşvet aldığı, birçok devlet başkanından rüşvet aldığı, rüşvet verdiği gibi iddialar söz konusu. Tabii ki de başkanlık seçimini kaybetmesi durumunda bu iddialar tekrar gündeme gelecektir ve bunların neticesinde muhtemel bir yargılama söz konusu olacaktır. Bundan dolayı işte yıkım, flash falan bu tür e, haberler ortaya atılıyor. Tabii ki etkileyecektir. Dünya konjektürünü etkileyecektir, ekonomiyi kısmen etkileyecektir. Yalnız böyle bahsedildiği gibi bir kaos ortamının çıkacağını ben çok düşünmüyorum. Çünkü Amerika mevcut oluşabilecek kaosu kontrol altına alabilecek bir pozisyondadır. Ben bunu ırkçılık tartışmaları yaşanırken buna dair bir video çekmiştim. Geçmişte var. Bakabilirsiniz. Irkçılık tartışmaları gündeme geldiğinde de belirtmiştim. Amerika bunları kontrol altına alabilecek durumdadır. Hatta iddia ediyorum ki, orada da iddia etmiştim, iddia ediyorum ki Amerika bu kaosu kontrollü çıkartabilir. Yani kontrollü bir kaos söz konusu olabilir. Bundan ne fayda sağlayacak? Tabii ki de kendi açısından e, stratejilerinin ve politikalarının hayata geçirilmesi için önemli bir katkı sağlayacaktır kendi açısından. Dünyayı nasıl etkileyecek efendim? Tabii ki de doların dolaşım parası olduğunu varsayarsak ekonomik anlamda da bir etki yaratacaktır ister istemez. Yalnız burada ben doların Amerikan seçimlerinde fırlayacağını çok düşünmüyorum. Çok olağanüstü bir durum söz konusu olmadığı müddetçe. Yani nasıl bir olağanüstü durumdan bahsedebiliriz peki? Şöyle ki örnek veriyorum işte ilk pandemi süreci başladığında nasıl ki piyasalar alt üst olduysa e, burada da öyle bir durum söz konusu olabilir. Yani e, örnek veriyorum ne olabilir? En kötü ne olabilir? Kötüyü aklımıza da çok getirmek istemiyorum ama misal veriyorum bir suikast veya herhangi bir başka bir olağanüstü, olağan dışı bir durum söz konusu olursa o zaman ancak dolar uçabilir. Ama onun dışında ben doların yılı 8 seviyelerinde kapatacağını yani 7.95'lerde o düşünüyorum, yanılıyor da olabilirim. Sadece öngörüm bu şekilde. Bunu da belirtmek istiyorum. Yeni yılla birlikte farklı öngörülerimiz olacaktır. Bunları da paylaşacağım. Ekonomiyle ilgili ayrıyeten konuşalım istiyorum. Dediğim gibi burada önemli bir nokta var. Yani çok büyük bir kaos beklentim benim yok. Yalnız mutlaka ki bir dalgalanma olacaktır. Mutlaka ki bir etki olacaktır. Bu da e, neye göre değişecek? Önemli olan bu. Dünya politikasına, yani Amerika'nın güttüğü dünya politikasına göre değişecektir. Kimin lider olacağı. Hatta bir sır vereyim size efendim. Bomba diyebileceğim bir sır vereyim size yeri gelmişken. Şimdi Biden mı Trump mı dersek İngiltere'nin Orta Doğu'daki politikasını izleyelim. Yani oraya bakalım. İngiltere'nin Orta Doğu politikası ne yönde ve İngiltere derin devlet Büyük Britanya kimi destekliyor ona bakalım efendim. İngiltere hangi yönde politika izliyorsa ve kimi destekliyorsa Amerikan seçimlerini muhtemeldir ki o kazanacak efendim. Böyle de bomba bir haberle, iddialı bir şeyle karşınızdayım. Bu iddiayla da kapanışı yapmak istiyorum efendim. Çünkü yeni dünya düzeninden ayrıyeten bahsedeceğim size. Yeni dünya düzeninde nelerin olacağından ayrıyeten bahsedeceğim. Çünkü benim amacım 2023'ü görmek değil. 2050'yi görmek, 2100'ü görmek, ileriyi görebilmek efendim. Önemli olan da budur zaten. Bunun için size
Elimden geldiği kadar belgelerle gerçekleri ortaya koyabiliyorsam ne mutlu bana. Ve ilginize, alakanıza da ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Hepiniz ayrı ayrı çok değerlisiniz bizim için. Çok teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.